Zaman zaman film inceleme videolarımda bir konseptten bahsediyordum size. Oldukça temel bir konsept. Bu konseptin sinemadaki etkisi inanılmaz derecede büyük. Hatta bu anlatılmış en büyük hikaye olarak geçiyor. Yani İsa konsepti. İnsanlık için kendini feda eden kurtarıcı. Hemen hemen bütün süper kahraman filmleri aslında bu konsepte dayanır. Sinemada bu anlatıya sayısız örnek verilebilir. Neo'nun hikayesini anlattığım videomda da belirtmiştim. Neo'nun hikayesi aslında neredeyse doğrudan bir İsa alegorisidir. Bu alegorinin çeşitlendirilmesiyle bugün bildiğimiz pek çok epik öykünün destansı anlatımları beyaz perdeyle buluştu. İşte bugün bu anlatının bambaşka bir yönünü ele alan muhteşem bir filmi anlatacağım sizlere. The Man from Earth. Bayanlar baylar, çaylarınız kahveleriniz hazırsa ve kemerleriniz de bağlıysa gelin benimle. ...2007 yapımı The Man from Earth, düşük bütçesine rağmen yarattığı etkiyle efsanevi bir kült filme dönüşmüştü. Hollywood'un dev efektleri, devasa sesleri ya da aksiyon dolu sahneleri yok bu filmde. Yönetmenine bakıyorsun, başka bir başarılı olmuş işi yok. Oyuncularına bakıyorsun, öyle yıldız bir isim yok. Ama yine de insanı koltuğuna çivileyip pür dikkat başından sonuna kadar izletmeyi başarmış bir film. Peki bu nasıl mümkün oldu? Film neredeyse tek bir mekanda geçiyor. Kamera büyük oranda bir salonun içinden çıkmıyor. Ama hikaye bütün insanlık tarihini dolaşıyor. Filmin senaryosu bilim kurgu türünün usta kalemlerinden Jerome Bixby'ye ait. Bu isme Star Trek ve Twilight Zone gibi kült yapımlardan aşina olanlar vardır. Bixby bu hikayeyi aslında yıllar önce yazmaya başlamış ama hayatının son dönemlerinde tamamlayabilmiş. Yani The Man from Earth bir nevi onun vedası gibi. Filmin yönetmeni Richard Shankman. Daha önce adı çok duyulmamıştı. Sonrasında da büyük işler yapmadı zaten. Oyuncu kadrosunda David Lee Smith, Tony Todd, William Katt gibi isimler var ama hiçbiri gişe canavarı filmlerden tanıdık değil. Yani kısacası bu filmde paranın, şöhretin ya da görsel şovların büyüsüne kapılmıyoruz. Buradaki bütün büyü fikrin kendisinde yatıyor. Ve evet, sadece bir salon. Sadece konuşan insanlar. Ama öyle bir fikir ortaya atılıyor ki bizi sorgulamaya, düşünmeye ve bazen de inandığımız şeylerle yüzleşmeye zorluyor. Film öyle zekice yazılmış ki diyaloglar arasında kaybolup karakterlerin her cümlesinde biraz daha derine iniyoruz. Filmin başarısı da tam olarak burada yatıyor. Azla çok yapmayı başaran, sadece fikir gücüyle izleyicisini etki altına alan nadir filmlerden biri. Bazı otoriteler sadece iyi bir fikirle bir film yapılamayacağını savunurlar. Bu film bu önermeye adeta tokat gibi bir cevap niteliği taşıyor bana göre. İyi bir fikrin ve güçlü diyalogların gücünün ne derecede bir etkiye ulaşabileceğini deneyimleyebileceğimiz filmlerden biri bu. Şimdi filmi henüz izlememiş olanlar için spoiler uyarımı yapayım ve filmi katman katman incelemeye geçelim. Her zamanki gibi şöyle hikayeyi genel olarak bir hatırlayalım, ardından belli noktalarına geri dönelim. John Oldman, üniversitede ders veren sessiz sakin bir akademisyen. Hikaye onun ani bir şekilde işini bırakıp taşınmaya karar vermesiyle başlıyor. Hiçbir açıklama yapmadan gitmek üzereyken meslektaş arkadaşları onu bir veda buluşmasına ikna ediyor. Birkaç dost bir araya geliyorlar, hediyeler veriliyor, sohbetler başlıyor. Her şey sıradan gibi görünüyor. Ta ki John bombayı patlatana kadar. Oturdukları salonun içinde son derece sakin ve sıradan bir tonda şunu ima ediyor. Ben 14.000 yaşındayım. Önce bir sessizlik, sonra kahkahalar, yok artıklar. Ama John ciddi. Üstelik bu iddiasını desteklemek için öyle şeyler anlatıyor ki insanın aklını kurcalamaya başlıyor. John tarih öncesi çağlardan bu yana hayatta kaldığını, yaşlanmadığını ve sürekli yer değiştirerek yaşamaya devam ettiğini söylüyor. Buzul çağlarından Mezopotamya'ya, oradan Hindistan'a, Avrupa'ya. İnsanlık tarihinin bütün önemli dönemlerinden geçmiş, Buda'yla tanışmış, denizcilerle yelken açmış, Rönesans'a tanıklık etmiş. Her dönem bir başka kimlik, bir başka yaşam. Ve asıl şok edici kısım sonra geliyor. John bir dönem Filistin'de yaşadığını ve orada öğretilerini paylaşmaya çalıştığını anlatıyor. Bu da onu çağlar sonra İsa olarak bilinen kişiye dönüştürüyor. Bu noktada odadaki hava değişiyor. Çünkü bu artık sadece ilginç bir hikaye değil, inançları, değerleri, doğruları sorgulatan bir hikayeye dönüşüyor. Odada bulunanlar arasında bir biyolog, bir arkeolog, bir tarihçi ve hatta bir teolog bile var. Her biri John'u sorularla sıkıştırıyor, test ediyor ama John'un cevapları tutarlı, bilgisi sağlam. Ve işin ilginç tarafı o bunları kanıtlamaya çalışmıyor, sadece paylaşıyor. Gece ilerledikçe sohbet felsefeden dine, bilimden psikolojiye doğru derinleşiyor. Her karakterin John'a yüklediği anlam değişiyor. Kimisi büyüleniyor, kimisi öfkeleniyor.
Bazıları bunun bir zihin oyunu olduğunu düşünüyor. Bazıları ise John'un akıl sağlığından endişeleniyor. Ve sonunda John her şeyi uydurduğunu söylemek zorunda kalıyor. Yalan söylediğini iddia ediyor. Sözde bu bir zeka oyunuymuş. Herkes biraz rahatlıyor ama içlerinde hala bir şüphe var. Film tam bitti derken küçük bir detay izleyiciyi sarstığı gibi karakterlerden birini de darmadağın ediyor. İçlerinden biri John'un söylediklerinin gerçek olabileceğini fark ediyor. Çünkü John'un geçmişteki kimliğine dair sadece onun bilebileceği bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Aralarındaki yaşlı bir profesör, başından beri John'un söylediklerine en çok direnen, en çok sinirlenen kişi o anda yıkılıyor. Çünkü John'un geçmişte kullandığı bir isim sadece o profesörün ölmüş babasının tanıdığı bir isim. Yani babasının yıllar önce bahsettiği gizemli bir figür. John'un gerçekten de yüzlerce yıl yaşamış olma ihtimali bir anda hiç olmadığı kadar somutlaşıyor. Profesör bunun üzerine kalp krizi geçiriyor. John derin bir pişmanlıkla kimliğini neden gizlemeye çalıştığını, neden sürekli taşındığını bir kez daha anlıyor. İnsanlığın böyle bir gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını anlıyor. Film, John'un bir sonraki yolculuğa çıkmasıyla sona eriyor. Arabasının bagajını kapatıyor ve yola koyuluyor. Tıpkı binlerce yıldır yaptığı gibi. Sessizce, arkada hiçbir iz bırakmadan. Böyle hızlıca anlatınca elbette filmin vermek istediği mesajı veya derinlikleri tam olarak anlayamayabiliriz. O yüzden şimdi sahne sahne ilerleyelim ve film hakkında birlikte düşünelim. İncelemek ve üzerinde konuşmak istediğim pek çok yönü var çünkü bu filmin. Şimdi öncelikle hatırlarsanız John'un arkadaşları onun veda partisi için bir araya gelen üniversiteden meslektaşlarıydı ve her biri farklı akademik disiplinlerden geliyordu. Bu filmin anlatı yapısı açısından çok zekice bir tercih. Çünkü John'un sıra dışı iddialarına bilimsel, felsefi, dini ve tarihsel açıdan bakılmasını sağlıyor. Yani odadaki her bir karakter aslında biz izleyici gruplarını da temsil ediyor ve bizim soracağımız veya sorgulayacağımız muhtemel sorular için bir dış ses görevi görüyor. Şöyle bir bakalım odadakilere. Dan, antropoloji profesörü. John'un iddialarına karşı antropolojik açıklamalar getirmeye çalışıyor. Harry, biyoloji profesörü. İnsanlık tarihi ve kültürel gelişim üzerine yorumlar yapıyor. John'un 10.000 yıllık yaşam iddiasına kendi disiplini açısından bakıyor. Art, tarih profesörü. John'un tarihle ilgili detaylı anlatılarını sorgulayan, genellikle en çok tepki veren karakterlerden biri. Edith, teoloji yani dini bilimler profesörü. John'un dini anlatılarla ilgili söyledikleri onu derinden sarsıyor. Sandy, tarih öğrencisi ve John'un sevgilisi. Akademik bir figürden çok, John'a duygusal olarak yakın biri. John'un söylediklerini en az direnç gösteren ve onu anlamaya çalışan kişi olarak izleyicinin sesi haline geliyor bir bakıma. Psikiyatrist Linda. Bu ilginç anlatının akıl sağlığı yönünü incelemekle meşgul. John'un yalan mı söylediğini, bir tür psikoz mu yaşadığını ya da alışılmadık bir zihne mi sahip olduğunu çözmeye çalışıyor. Ama tabii o bunu çok minimal düzeyde yapıyor. Çünkü filmin sonlarına doğru gelen karakter Dr. Will Gruber, bu saydıklarımı asıl yapacak olan kişi. O bir psikolog ama bu sadece mesleği değil, aynı zamanda filmin en önemli kırılma anına eşlik eden kişi. John'un söylediklerinin doğruluğuna dair ilk kişisel ve duygusal kanıtı da ortaya koyan kişi. Bilimsel bir şüpheci olarak girdiği odadan kendi geçmişiyle yüzleşen bir adam olarak çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu odadaki karakterler sadece birer akademisyen değil, aynı zamanda bilgiyle, inançla, merakla ve kişisel travmalarla yoğrulmuş zihinler. John'un hikayesi onların her biri için bambaşka bir sınav anlamına geliyor. Hani böyle sevdiğiniz insanlarla bir araya gelirsiniz, ortam müsaittir ve kendiliğinden bir konu açılır. Konu o kadar üzerine konuşmaya müsaittir ki sohbet su gibi akar gider ve orada bulunan herkes de bu sohbetin içine çekilir. Mesela ortaya bir soru atılır ve bu sorunun cevabı üzerine yoğunlaşılır. Tabii 10.000 liraya bok yer misin tarzında bir soru değilse. Daha çok aklımızdaki büyük soruları sorgulatan bir soru. İşte bu filmin olayı da bu. Tam olarak böyle bir sorunun içinde kayboluyor karakterler. Peki bu soru ortaya atılana kadar bakalım neler oluyor filmde. John eşyalarını toplarken arkadaşları birer birer etrafında toplanıyor ve bu ani gidişini sorgulamaya başlıyorlar doğal olarak. John başlarda ser verip sır vermiyor. Tabii bu sırada ufak tefek detaylar filmin giriş sahnelerine serpiştirilmiş halde. Mesela John'un eşyaları arasında Edith'in fark ettiği Van Gogh tablosu. Tablonun orijinal olup olmadığını soruyorlar ama John onun sadece bir hediye olduğunu söylüyor ama kimin verdiğini söylemiyor. Çünkü o tablo aslında bizzat Van Gogh'un John'a verdiği bir tablodur. Daha sonra içeri geçiyorlar ve John'un bu ani kararı neden aldığını sormaya başlıyorlar. 10 yıllık profesörlüğün ardından bölüm başkanlığına aday birinin böyle nedensizce çekip gitmesi arkadaşlarını meraklandırıyor haliyle.
Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar ama John başlarda bir şey söylemeye yanaşmıyor ve bir sorun olmadığını söylüyor. Kapalı alan korkusu gibi mantıksız ve geçiştirme yanıtlar veriyor. Daha sonra Edith kritik bir cümle kuruyor John hakkında. 10 yıldır bir gün bile yaşlanmadı. İşte burası önemli çünkü aslında gerçekten de o yaşlanmıyor ama tabii henüz oradakilerin bunu bilmesinin imkanı yok. Arkadaşları John'un eşyalarından bazı parçalar gördükçe soruları ve sorgulamaları içten içe daha da körükleniyor. El yapımı bir yay buluyorlar eşyaları arasında. Daha sonra Art da onlara katılıyor ve John'a bir kitap hediye ediyor. Kitabın adı manidar. Mağaradaki gölgeler. İlk insanla benzerliklerimiz. Tabii arkadaşları da bu sırada bu ani taşınmanın nedenini zaman zaman sürekli gündeme getiriyor ve John'un bir şeyler sakladığına giderek daha çok ikna oluyorlar. Daha sonra Dan, John'un eşyaları arasında tarih öncesine ait bir keski buluyor. Uzmanlık alanı olduğu için onun alt Magdalen çağından bir yontulmuş papağan gagası olduğunu anlıyor. Daha sonra tarih profesörü Art da onu inceliyor ve Dan'in söylediklerini doğruluyor. John'a onu nereden bulduğunu sorduklarında ise bit pazarından bir çeyrekliğe aldığını söylüyor. Nihayet John ağzındaki baklayı çıkarmaya başlıyor ve size söylememek için kendimi tuttuğum bir şey var diyor. Bunu daha önce hiç yapmadığını ve nasıl tepki alacağını bilmediğini söylüyor. Sonrasında size aptalca bir soru sorabilir miyim diyerek onlara şu soruyu soruyor. Ya üst paleolitik çağdan bir adam bugüne kadar hayatta kalmayı başarmış olsaydı? İşte sözünü ettiğim o sohbeti derinleştirecek ve içerisinde kaybolmamızı sağlayacak olan soru bu. Çünkü bu sorunun sorulduğu yer ve an çok önemli. Biyoloji, antropoloji, tarih ve teoloji profesörleriyle dolu bir ortamda sorulan bir soru. Üstelik bu sorudan önce John'un eşyalarındaki bazı tuhaf tarih öncesine ait izleri gördüler ve John'un da bir şeyler saklar tavrının üzerine bu soruyla karşı karşıya kaldılar. İşte o yüzden filmin gerçek anlamda başladığı nokta tam olarak burası. Dan soruya hayatta kalmak derken neyi kastediyorsun, hiç ölmemeyi mi diye karşılık veriyor. Evet, sizce nasıl olurdu diyor John. Dan çok ilginç bir fikir olduğunu ve bilim kurgu falan mı yazdığını soruyor. Bu soru John'un hoşuna gidiyor çünkü anlatmak istediklerini bu sayede daha rahat anlatabileceğini fark ediyor ve bunu bir bilim kurgu hikayesi gibi düşünmelerini istiyor. Harry sürekli esprilerle olayın ciddiyetini dengede tutarken Dan'in aslında soruyu oldukça ciddiye aldığını fark ediyoruz burada. Ve şöyle bir yanıt veriyor. Aslına bakarsan Art'ın kitabının isminde de olduğu gibi tıpkı bizden biri olurdu. Aslında bir Cro-Magnon'la bizim aramızda anatomik bir fark yok. John'un bu teorik adamı yaklaşık 140-100 yıl yaşamış olurdu ve tarih boyunca değişimlere uğrardı. Elbette normal zekada olduğunu varsayarsak. Aslında üst paleolitik dönemde yaşamış insanların en az bizler kadar zeki olduklarını düşünüyoruz. Sadece bizim kadar fazla bilmiyorlardı. John'un adamı muhtemelen insan ırkıyla beraber öğrenirdi. Aslına bakarsanız eğer meraklı biri olsaydı şu anki bilgisi hayret verici olurdu şeklinde konuyu iyice derinleştiriyor Dan. Peki nasıl hayatta kalabilmiş diye soruyor Linda. Bu soru için de biyoloji profesörü Harry devreye giriyor. Sigara ve dondurma şeklinde esprili bir yanıtla başlayıp artık o da ciddi şekilde cevaplamaya çalışıyor bu soruyu ve diyor ki bilim kurgu yaptığımızı varsayarak diyebilirim ki vücut hücrelerinin tamamen yenilenmesi, özellikle de hayati organların yenilenmesi mühim. Aslında insan vücudu yaklaşık 190 yıl yaşayabilecek şekilde yapılanmıştır ama birçoğumuz kendimizi yavaş yavaş zehirleriz. Bu sahnede biyolog Harry'nin bu söylediğini biraz açalım. Bu cümle bilimsel olarak tamamen uçuk bir iddia değil ama doğruluğu da bağlama göre değişiyor. Şöyle izah edeyim, bazı biyogeontologlara göre insan vücudunun maksimum ömrü 120 ila 150 yıl arasında olabilir. 2021'de Nature Communications'ta yayınlanan bir çalışmada 150 yaş civarının insan dayanıklılığının teorik sınırı olduğu öne sürüldü. Yani 190 yıl biraz abartı ama potansiyel olarak daha uzun yaşayabiliriz fikri bilimsel olarak makul. Peki neden daha az yaşıyoruz? Evet, kendimizi yavaş yavaş zehirliyoruz ifadesi mecazi ama isabetli. Sigara, alkol, hava kirliliği, işlenmiş gıdalar gibi çevresel ve yaşam tarzı faktörleri hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor. Kronik stres, uyku düzensizlikleri ve hareketsizlik de bu süreci daha da kötüleştiriyor. Bunların hepsi telomer kısalması, mitokondriyal hasar, enflamasyon gibi yaşlanmayı tetikleyen biyolojik mekanizmaları tetikliyor. Bazı bilim insanları insan vücudunun genetik olarak aslında daha uzun ömre programlanabileceğini ama DNA hasar onarımının zamanla yetersiz kaldığını söylüyor. Yani teori şu, eğer hücresel düzeyde hasarları tamamen onarabilseydik çok daha uzun yaşayabilirdik.
Yani özetle filmin içinde geçen insan vücudu 190 yıl yaşayabilir cümlesi bilimsel olarak hafif abartılı ama tamamen temelsiz değil. Günümüz bilimsel görüşü biyolojik sınırın 120 ila 150 yıl civarında olduğunu kabul ediyor. Ama az önce belirttiğim faktörler yüzünden çoğumuz bu potansiyele ulaşamadan ölüyoruz. Ama John'un buna verdiği yanıt çok daha ilginç ve konuyu daha farklı bir noktadan düşünmeye sevk ediyor bizi. Belki de o doğru bir şey yaptı. Tarihte herkesin yanlış yaptığı bir şeyin doğrusunu. Bu cümle sadece yaşlanma ya da insan ömrü üzerine değil, bütün bir insanlık tarihi boyunca süregelen yanlışlarla yaşama alışkanlığımız üzerine söylenmiş gibi duruyor. John'un burada kastettiği şey yalnızca kendine iyi bakmak, sağlıklı yaşamak ya da vücudu zehirlememek değil. O daha temelden bir şey söylüyor. Belki de bizler normal kabul ettiğimiz her şeyin aslında birer ölüm çağrısı olduğunu fark etmiyoruz. İnsanlık olarak çoğu zaman çoğunluğun yaptığı şeyi doğru zannederiz. Sigara içmek, kötü beslenmek, stresli yaşamak, doğayla savaşmak, uyumak yerine çalışmak. Bunların çoğu tarih boyunca alışkanlığa dönüşmüş normaller. Ama John belki de sadece bu yanlışların hepsini reddetmiş birini temsil ediyordu. Harry daha sonra söylediklerine ek katkılarda bulunuyor. Aslında pankreas hücreleri her 24 saatte bir yenilenebilir. Mideninkiler 3 günde ve bütün vücut 7 yılda ama bu süreç zamanla sekteye uğrar. Hücresel artıklar gittikçe artar ve ölümcül olan, hayati olanın yerini alır. Ama eğer bağışıklık sistemindeki küçük bir farklılık bir şekilde mükemmel bir panzehir, mükemmel hücre yenilenmesi sağlamışsa, çürümeyi tamamen durdurması gayet mümkün diyor. Harry'nin bu anlattıkları hücresel biyolojinin temel süreçlerine dayanıyor. Vücudumuzdaki hücreler belli aralıklarla yenilenir. Pankreas ve mide örneğine ek olarak cilt gibi bazı dokular haftalar içinde tamamen yenilenebiliyor ve ortalama olarak insan vücudu 7 yılda bir kendini baştan aşağıya yenilemiş olur. Ama bu döngü kusursuz değil. Yaş ilerledikçe hücre bölünmesi sırasında oluşan küçük hatalar, oksidatif stres, DNA hasarları ve biriken toksik atıklar nedeniyle bu yenilenme süreci yavaşlıyor ve kalitesizleşiyor. Harry'nin teorisinde öne sürdüğü gibi eğer bir bireyin bağışıklık sistemi bu bozulmaları ortadan kaldıracak denli güçlü ve kusursuz çalışıyorsa, yani hücreleri hasarlı olanı değil tamamen sağlıklı olanı üretmeye devam ediyorsa, bu yaşlanmayı durdurmasa bile neredeyse görünmez hale getirebilir. Çürüme süreci teknik olarak ertelenmiş ya da aşılmış olur. Bu soruya günümüz biyolojisi ışığında yanıt verdiğimizde Harry'nin söyledikleri tamamen hayal ürünü değil yine. Ama şu anki bilimsel sınırlarımızın biraz ötesinde. Bunu hem örneklerle hem de olasılıklarla açıklayayım. Harry'nin anlattığı şey bir bireyin bağışıklık sistemi ve hücre yenileme mekanizmalarının olağanüstü bir uyum içinde neredeyse kusursuz çalışması. Yani hücreler yaşlanmıyor. DNA hasarları anında onarılıyor. Atık proteinler birikmiyor. Telomerler aşırı yavaş tükeniyor ya da sabit kalıyor. Bu yaşlanma karşıtı araştırmalarda üzerinde çalışılan biyolojik ölümsüzlük konseptine benziyor. Yani hücrelerin yaşlanmadan bölünmeye devam etmesi. Bu şu an insanlar için teorik olarak mümkün, pratikte ise ulaşılamamış durumda. Peki günümüzde buna benzer örnekler var mı? Tanıştırayım. Hidra. Tatlı sularda yaşayan bu basit organizmalar sahip oldukları kök hücreler sayesinde sürekli kendini yenileyebiliyor ve teorik olarak ölümsüz kabul ediliyorlar. Hücreleri yaşlanmıyor. Bir diğer ölümsüz, Turritopsis dohrni. Ölümsüz deniz anası olarak bilinen bu tür, yaşlandığında kendini gençleştirip yaşam döngüsünü sıfırlayabiliyor. Yaşlanma sürecini geri sarabiliyor yani. Harry'nin dediği gibi çürüme hiç başlamıyor. Bazı hayvan türlerinde, örneğin çıplak kör farelerde hücre yaşlanması oldukça yavaş gerçekleşir. Telomer uzunluğu sabit kalabiliyor. Bu da yaşa bağlı dejeneratif hastalıkların gecikmesine neden oluyor. Bir de genetik hastalığı olmayan süper yaşlılar var. Bazı insanlar genetik olarak olağanüstü bir bağışıklık sistemi ve düşük inflamasyon düzeyine sahip. Bu kişiler 100 yaşını geçseler bile ciddi bir bilişsel ya da fiziksel yıkım yaşamıyor. Bunun örnekleri çok. Yani özetle Harry'nin teorisi şu an insanlar için bilimsel olarak kanıtlanmış değil ama hücresel biyoloji ve yaşlanma araştırmaları açısından makul ve spekülatif bir ihtimal. Bilim kurguyla bilimin kesiştiği bir noktada duruyor. Eğer bir gün DNA tamiri, telomer stabilizasyonu ve bağışıklık sisteminin süper optimizasyonu sağlanabilirse evet, belki o zaman John Oldman gibi biri gerçekten mümkün olabilir. Gördüğünüz gibi daha filmin giriş sahnelerindeki diyaloglardayız ve konuşacak tonla konu var. Ama benim bir şikayetim yok. Konuşmayı en çok sevdiğim konular bunlar. Sizin için de durum benzerse devam edelim. Filmin en büyük gücünün diyaloglarda yattığını söylemiştim. O yüzden doğrudan diyaloglar üzerinden bir inceleme yapmak istiyorum.
Esprilerle konuyu baştan ciddiye almamış olan Harry'nin de giderek konunun içine çekildiğini ve daha çok ilgilenmeye başladığını görüyoruz. Aslına bakarsan bence bu mümkün olabilir diyerek devam ediyor. Zaten her şey mümkün değil mi? Bir çağın hayali, bir sonrakinin gerçeği olmadı mı? Kolomb'un deli olduğunu zannetmediler mi? Pasteur, Kopernik. John tam burada artık sazı eline alıyor ve anlatmaya başlıyor. Onlar daha yokken Aristarkus vardı. Kristof Kolomb'la beraber yelken açma şansım olmuştu. Ama ben pek maceraperest sayılmam. Dünyanın yuvarlak olduğundan oldukça emindim aslında. Ama o noktada tereddüt etmedim değil. Ya bir kenardan düşerse diye endişelenmiştim. Boom! John böylece ilk bombayı salonun ortasına bırakıyor bu sahnede. Arkadaşları bir anda afallıyor ve yarı şaşkın yarı meraklı ifadelerle birbirlerine bakıyorlar. "Biz gelmeden mi içmeye başladın sen?" gibi sözlerle John'un kafayı bulduğu imaları gelmeye başlayınca John tekrar bunu bir bilim kurgu gibi düşünün diyor ve gerilimi tekrar boşaltıyor. Film gerilimi tırmandırmayı ve zaman zaman serbest bırakmayı çok iyi vermiş. Tam konuşmalar rayından fazla çıkmaya başladığı anda tekrar normale dönmesi için bir rahatlama arası veriliyor. Yani tıpkı aşı gibi vücut önce zehre alıştırılıyor. Ortam yatışınca bir takım espriler yapılıyor. Herkes gülüşüyor, anlık bir rahatlama oluyor ve Harry "Ben bu oyunda varım ama ne istiyorsun? Sadede gel artık." diyor. İşte tam burada John artık hem odadakileri hem de izleyicileri pür dikkat bir şekilde ekrana kilitleyecek olan konuşmasına başlıyor. "Her 10 yılda bir insanlar yaşlanmadığımı fark etmeye başlayınca taşınıyorum." Ve yine buz kesmiş ifadeler. Dinleyenler hala bir bilim kurgu hikayesi olduğunu düşünerek sorulara devam ediyor. "Sen bir Cro-Magnon olduğunu iddia ediyorsun, öyle mi?" diye soruyor Harry. "Bunu okulda öğrenmedim. Arkeolojik veriler, haritalar ve antropolojik araştırmalar ışığında yapabildiğim en iyi tahmin bu. Mezopotamya'dan beri son 4000 yılı hatırladığımı söyleyebilirim. Zaten ayrıntıları biliyorsunuz, o yüzden kısa keseceğim. Benim ilk hayatım olarak adlandırdığım hayatta yaklaşık 35 yaşıma kadar yaşlandım. Yani sizin gördüğünüz adam. Kendimi kabilemin lideri olarak buldum. Beni büyücü zannettiler. Liderlik için kavga etmem bile gerekmedi. Sonra zamanla korkuları arttı ve beni uzaklaştırdılar. Genç kalmak için onların hayatlarını çalıyorum diye düşündüler. İlk 1000 yıl sağımı solumdan ayırt edemedim bile. Hiç ölmediğim için sürekli takip edildim durdum. Bu şekilde bulduğum yeni gruplara katılma alışkanlığı kazandım. Aynı zamanda düzenli olarak yer değiştirme fikrini edindim. O zamanlar yarı göçmendik. İyi havayı izler, av neredeyse oraya giderdik. İlk 2000 yıl soğuktu. Sonra fark ettik ki aşağılara indikçe hava ısınıyordu. Buzul çağının sonuydu sanırım. Dağlar, batıya uzanan geniş düzlükler, batan güneşin olduğu taraf. Sanırım bugün Fransa sahilleri dediğimiz yerden Britanya adalarını gördüm. Oldukça derin bir vadi ve diğer tarafında kocaman dağlar. Batan güneşin gölgesi üzerine düşerdi. Tabii bu kıtaların ayrılmasından önceydi. Buzullar eridikçe sular da yükseldi. Bu gerçekten oldu mu diye araya giriyor Harry ve Dan de evet, Pleistosen dönemin sonunda şimdiye kadar söyledikleri tamamen yerine oturuyor deyince Art elbette her kitapta var bunlar diyerek itiraz etmeye başlıyor. Şimdi John'un bu uzun ve sürükleyici konuşmasını derinlemesine bir inceleyelim. John'un bu sahnedeki konuşması hem anlatı gücü hem de içerdiği bilimsel detaylar açısından filmin omurgasını oluşturan bölümlerden biri. Öncelikle Cro-Magnon olduğunu iddia etmesine bakalım. Cro-Magnonlar Homo sapiens'in ilk anatomik olarak modern temsilcileri kabul ediliyor ve yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa'da yaşadıkları düşünülüyor. John'un kendini bu türün devamı olarak tanımlaması biyolojik olarak mümkün. Eğer yaşlanmayı önleyen bir genetik mutasyon taşıyorsa bu onun 14 bin yıl boyunca hayatta kalmasını teorik düzeyde açıklıyor. Her 10 yılda bir taşınmak zorundayım çünkü insanlar yaşlanmadığımı fark ediyor derken de aslında toplumun normallik algısına dair sosyolojik bir tespitte bulunmuş oluyor. Çünkü tarih boyunca farklı olan bireylerin dışlanmasına yönelik çok sayıda antropolojik vaka mevcut. John'un ilk kabilesi tarafından büyücü zannedilmesi primitif toplumlarda bilinmeyen olguların mistik sembollerle açıklanmasına dair klasik bir davranış örneği. Mezopotamya'dan beri 4000 yılı hatırladığını söylemesi yazının icadı yani yaklaşık M.Ö. 3200 ile örtüşüyor ve hafızasının yazılı tarihle daha net hale gelmesi mantıklı. Ayrıca Pleistosen dönemine ve buzul çağının sonuna yaptığı gönderme, coğrafi ve iklimsel değişimlerin insan göçlerine etkisini bireysel hafıza üzerinden anlatması açısından son derece zekice. Bu sahnede John'un anlattığı her detay, antropoloji, paleoklimatoloji ve insan evrimi açısından ya doğrudan doğrulanabilir ya da spekülatif ama mümkün sınırlar içinde kalıyor.
Yani bu sahnede yapılan her bilimsel gönderme bir efsane anlatımından ziyade kontrollü, veriye dayalı bir anlatı inşa ediyor. O yüzden inandırıcı oluyor işte. Yani düşünün, karşısındakiler halı sahadan arkadaşları değil. Hepsi alanlarında uzman profesörler. Linda her şeyin nereden geldiğini hiç merak ettin mi diye sorarak meselenin başka bir yönüne eğilmemizi sağlıyor. Çünkü bu soru artık bilimsel değil, inançlarla ilgili bir soru. Bazen gökyüzüne bakar ve düşünürdük. Yukarıda bir yerde büyük adamlar olmalı diye. Yoksa yerdeki her şey kendi başına nasıl var olabilirdi? Başlarda sorun bendedir diye düşündüm. Belki de ölmediğim için kötü biriydim. Sonraları lanetlenmiş olabileceğimi düşündüm. Ya da tam tersi, kutsanmış. Sonra belki de bir misyonum vardır diye düşündüm. Sanırım sadece var oldum. Hepsi bu. Sohbet ilerledikçe John her sordukları soruya mantıklı cevaplar vermeye devam ediyor ve ortamın eğlenceli havası yerini yavaş yavaş gerginliğe bırakıyor. Çünkü artık dinleyenler John'un bu ciddi tavrından rahatsız olmaya başlıyorlar. Özellikle de size kendim olarak veda etmek istedim sözünden sonra. John odadan çıktığında arkasından konuşmaya başlıyorlar. Bazıları onun akıl sağlığından şüpheleniyor, bazıları bunun bir tür şaka olduğunu düşünüyor. Bu sırada Art telefonla psikolog Dr. Will Gruber'a durumu haber veriyor. Will onlara katılana kadar tekrar odaya yerleşiyorlar ve sohbetin ikinci faslı başlıyor. Sorular gelmeye devam ediyor ve John'un verdiği sürükleyici cevaplar da öyle. John hikayesini kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor. Sonraki birkaç bin yıl hava gittikçe ısındı. Sonunda doğuya yöneldim. Dünyayı daha fazla merak etmeye başladım. Yalnız seyahat etmeye alıştım. İstediğim zaman uyum sağlamayı bir şekilde öğrendim. Doğu, güneşin yükseldiği yön. Oralar daha sıcak olur diye düşündüm. Okyanusu ilk o zaman gördüm işte. Sanırım Akdeniz'de. Tunç devrinin başlarıydı. Doğudan gelen ticaret yollarını takip ettim. Bakır, kalay. İlerledikçe farklı diller öğrendim. Her yerde yaratılış mitleri, yeni tanrılar o kadar çok, o kadar farklıydı ki. Sonra fark ettim ki hepsi muhtemelen saçmalıktı. 2000 yıl boyunca Sümerliydim. Sonra Hammurabi yönetimi altındaki bir Babilliydim. Büyük adamdı. Bir süre Fenikeli olarak denizlerde seyahat ettim. Yer değiştirmek, avcı toplayıcıyken kolaydı. Köyler ortaya çıkınca işte işim o zaman zorlaştı. Merkezi otoritenin olduğu şehir düzeni benim için hala çok zor. Yabancılar hep şüphelidir. Ama baktım ki ilerledikçe yeni bir sürü numara da buluyorsun. Birkaç kez kendi ölümümü bile kurguladım. Doğuya devam ettim. Hindistan'a vardım. Şansım varmış ki Buda'yı tanıdım. Tanıdığım en olağanüstü adamdı. Bana öğrettiği şeyleri daha önce hiç düşünmemiştim bile. Bende farklı bir şey olduğunu anlamıştı. Ona hiç söylemedim. John bu hikayeyi anlatınca odadakiler artık sakinliğini bir kenara bırakıp seslerini yükseltmeye, John'a kızmaya ve onu yalanlamaya başlıyorlar. John artık bunu yapmanın kötü bir fikir olduğunu kabul ediyor. O sırada Dr. Will de gelip onlara katılıyor. Dr. Will'in onlara katılmasıyla ortamın havası ve sohbetin gidişatı radikal bir şekilde değişiyor. Çünkü artık bu merakla dinlenen bir hikaye olmaktan çıkıp bir çeşit psikanaliz seansına dönüşmek üzere. Will ile John arasında geçen diyaloglar aslında tek bir noktaya bağlanıyor ve bunu kısaca ifade edip kestirme bir şekilde özetleyebilirim ama sürekli vurguladığım gibi bu filmin diyalogları öylesine muazzam ki bunları size harfi harfine aktarmaktan kendimi alamıyorum. İşte Dr. Will'in o muhteşem konuşmasından bir bölüm. Çok değer verdiğim birileri, hatta birçokları olmuştur. Sevdiklerin. Onların yaşlanmalarına ve ölmelerine tanık oldun. Bir dost, bir meslektaş ya da bir eş. Hayatında hiç o değil de ben ölmeliyim dediğin oldu mu? Art dedi ki eski dostlarından bazıları onların hayatlarını çaldığından korkmuş. Peki hiç böyle bir şey olabileceğini, bunun gerçek olabileceğini düşündün mü? Buna benzer efsaneler tarihte hep vardı. Kan değil ama hayat enerjisini çekip alma yetisi olan, insana benzeyen ama tam insan olmayan bir yaratık. Belki de bilinçsizce, biyolojik ya da psikik bir mekanizma, tahmin sınırlarımızın bile ötesinde. Böyle bir şeyi kasten yapabileceğini söylemiyorum, nasıl yapılacağını bildiğini de düşünmüyorum ama yapar mıydın? Böyle bir şey sence adil olur muydu? Biz öleceğiz, sen yaşayacaksın. Cenazeme gelecek misin John? Biz senden bu hikayeyi anlatmanı istemedik ama eğer bu doğruysa aramızda bir tane bile kıskançlık hissetmeyen var mı? Ya da belki küçük bir parça nefret. Bize kendini anlattın John. Nasıl hissettiğimizi tahmin edebiliyor musun? Hepimizin öleceği kesinken sen ölemiyorsun. Bunun bir sebebi olmalı değil mi? Belki de bir uzmansın ya da bir vampir olabilir misin John? Bilmeden bile olsa.
Dolmasına yardım ettiğin bir mezarlığın üzerinde gururla başın dik bir şekilde durabiliyor musun? Sıkılıyorsun, yalnızsın. Belki de kalbin içine dolan onca hazineyi taşıyamıyordur. Bunu mu yapıyorsun? Hatalarla dolu bir hayat mı yaşadın? Belki de artık ölme vaktin gelmiştir. Muhteşem, öyle değil mi? Bu konuşmayı yaptıktan sonra Will bu saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok deyip orayı terk ediyor. Will gittikten sonra ortam biraz sakinleşiyor ve odadakiler meraklarına yenik düşüp John'u daha çok dinlemek istediklerini söylüyorlar. Neyse efendim, nihayetinde John en büyük sırrını açıklıyor. Benim o dönemki ismim Yeshua'ydı diyerek İsa olduğu iddiasını ortaya koyuyor. O an odadaki hava buz gibi kesiliyor. Özellikle Edith bir teolog olarak duydukları karşısında derinden sarsılıyor. John hiçbir mucize gerçekleştirmediğini, yalnızca Buda'nın öğretilerinden etkilenip insanlara sevgi, affedicilik ve içsel huzurdan bahsettiğini söylüyor. Ama bu sözler zamanla çarpıtılmış, farklı anlatılarla birleşmiş ve sonunda din dediğimiz yapıya dönüşmüş. John'un bu açıklamaları oradaki herkesin kişisel inançlarına sert bir darbe indiriyor. Bazıları bunu tamamen reddediyor, bazıları ise sadece susuyor. O an hikaye bir bilim kurgu olmaktan çıkıp doğrudan izleyicinin inanç sistemine temas eden sarsıcı bir yüzleşmeye dönüşüyor. Adam Buda'yla tanışır. Duydukları hoşuna gider. Geri dönüş yolunda biraz düşünür. 500 yıl kadar. Akdeniz'e gelir. Ertuğrul'da olur. Roma İmparatorluğu'na sızar. Ama gördükleri hiç hoşuna gitmez. Dev bir ölüm makinesi. Düşünerek yakın doğuya yönelir. Neden Buda'nın öğretisini modern bir şekilde aktarmayayım? Ve dener. Roma'ya karşı tek bir muhalif. Roma kazanır. Gerisi tarih. İçine bolca peri masalı karışmış halde. Adamın Mesih olduğunu söylerler. O sadece bir nişan. İsa'yı kehanet yerini bulsun diye çevirdiler. Hindistan'da ve Tibet'te kaldığı sürede acıyı hissetmemeyi öğrenmişti. Metabolizmasını yavaşlatmayı da. Öyle ki yaşayıp yaşamadığı fark edilmeyecek ölçüde. Onu öldü sandılar. Böylece yandaşları onu haçtan indirip bir mağaraya götürdü. Tıpkı öğrendiği gibi. Vücudu normal haline geri döndü. Fark edilmeden kaçmaya çalıştı ama bazı zahitler etrafı kolaçan ediyordu. Açıklamaya çalıştı ama onlar çoktan büyülenmişti. Yeniden dirildim ve mümkün olduğunca uzağa, Orta Avrupa'ya kadar yükseldim. Temelden alırsak İsa'nın felsefi öğretisi aslında İbranice yazılmış bir Budizm'den farksız. İyi yüreklilik, hoşgörü, kardeşlik, sevgi, hayatın şimdi ve bundan ibaret olduğunun acımasız bir yüze vurumu gibi. Tanrı'nın krallığı iyilik demektir ve tam burada, olması gerektiği yerde. Ben neysem oyum. Buda'nın getirdiği buydu. Ben de bunu anlattım ama konuşan bir yılan bir kadına elma yedirdi ve işimiz bitti. Cennet ve cehennem kapı komşusu oldular ki rahipler korku ve ifalle hükmedebilsin. Ruhlarımızı kurtarın ki aslında onları hiç kaybetmedik. Ben temiz bir yol açtım ama onlar yoldan çıktı. Dini törenler, ayinler, diz çöküp yalvaranlar, inlemeler, dualar, kutsanmış kurabiyeler ve şarap görüyorum ve diyorum ki ben bunu kastetmemiştim. John'un burada anlattıkları dinlerin tarihsel evrimini ve öğretilerin zamanla nasıl çarpıtıldığını olağanüstü sade ama sarsıcı bir şekilde özetliyor. Başlangıçta sadece insanlara iyi olmalarını, birbirlerini sevmelerini, şefkatli ve basit bir içsel huzuru öğütleyen bir adamın sözleri yüzyıllar boyunca mitolojik ögelerle süslenmiş, sembollerle donatılmış, korku ve itaat sistemine dönüşmüş bir inanç mekanizmasına evrilmiş. John burada sadece bir karakter değil, insanlık tarihinin kendisi gibi konuşuyor. Dinlerin nasıl doğduğunu, nasıl dönüştüğünü ve özündeki sade mesajın nasıl kurumsal yapılar, kutsal metinler, törenler ve iktidar araçları haline geldiğini yüzlerce yılın süzgecinden geçmiş bir tanıklıkla anlatıyor. Onun ağzından çıkan "ben bunu kastetmemiştim" cümlesi aslında tüm dinlerin kurucu figürleri adına söylenmiş gibi değil mi? Çünkü o an izleyiciye fısıldayan şey şu: belki de insanlık en basit ve temiz mesajları anlamayı değil, onları kendi arzuları doğrultusunda şekillendirmeyi seçti. Ve belki de tarih, tanrıları değil, insanları kutsallaştırarak inançları dönüştürdü. Bana göre filmin vermeye çalıştığı temel mesajlardan biri buydu ama ben tıpkı onu dinleyenlerin içerisine düştükleri durum gibi merakıma yenik düşüp anlattığı hikayeyi sürekli gerçeklikle sorgulamak istiyorum. Tıpkı Dan'in evine dönerken ne kadar John onlara bunun bir şaka olduğunu, uydurduğu bir hikaye olduğunu söylemiş olsa da aslında asla emin olamayacağını gördüğümüz o tarih öncesinden kalma keskiye bakarken ki hisleri gibi. Cin şişeden bir kere çıktı işte.
Videomun başlarında da dediğim gibi bu anlatılmış en büyük hikaye ve tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlerde sürekli değişime ve dönüşüme uğrayarak hep anlatıldı. Şu anda 21. yüzyılda yaşayan bizler de hala bu hikayenin birer parçasıyız, öyle veya böyle. Ama John anlattıklarını bir yaratıcıyla veya aşkın bir güçle ilişkilendirmedi. Var olan şeylerin nereden geldiğiyle ilgili soruya onlar hep zaten vardı şeklinde yanıt vermişti. Yani o tanrısal bir güç tarafından bir amaç veya bir misyon taşıdığını düşünmüyordu. O yüzden onun anlattığı bu hikayeyi bildiğimiz tek şey olan gerçeklikle algılayıp sorgulayabiliriz. Tarihin bu kadar öncesine uzanan bir hikaye için elimizde bir otorite yok. Dolayısıyla onun bu iddiasını çürütebilmenin de bir yolu yok. Bilimde bu yüzden yanlışlanabilirlik ilkesi vardır. Karl Popper tarafından ortaya atılan bu ilke, bir iddianın bilimsel olabilmesi için onu çürütecek veya sınayacak bir yöntemin var olması gerektiğini söyler. Yani bir sav eğer hiçbir şekilde yanlışlanamıyorsa bilimsel değildir, spekülatiftir ya da inanç temellidir. İşte John'un hikayesi tam da bu gri alanda duruyor. Onun 14.000 yıl yaşadığını ne kanıtlayabiliriz ne de kesin olarak çürütebiliriz. Çünkü bu iddia ne deneyle test edilebilir ne de gözlemle tekrar edilebilir. Yahu zaten bu bir film, bunu neden ciddiye alıp rasyonel yanıt vermeye çalışıyorsun diye düşünüyorsanız bunu filmden bağımsız olarak düşündüğümü ve bu iddiayı şu an gerçekten birinin ortaya attığını farz edin ve o şekilde düşünelim. John'un iddiası tarihin yazılı kayıtlarının çok öncesine uzanıyor ve herhangi bir maddi iz bırakmaksızın sürekli yer değiştiren bir yaşam biçimini temel alıyor. Yani John'un anlattıkları bilimsel değil çünkü yanlışlanamaz ama bu onları anlamsız kılmaya yetmiyor. Çünkü bazı iddialar tıpkı din gibi, mit gibi, ahlak gibi bilimsel değil ama düşünsel olarak zenginleştiricidir. John'un tanrısız, kutsalsız ama içten ve çelişkisiz anlatısı da tam burada değer kazanıyor. Gerçeğin sınırında duran ama hayal gücünü tetikleyen bir düşünce deneyi olarak. Peki biz de bu hikayeyi tamamen ciddiye alalım ve sonunda bunun bir şaka olduğu söylenmemiş olsun ki zaten John aslında sadece arkadaşlarını daha fazla üzmemek için şaka olduğunu söylemişti. Peki biz bu hikayede bir çatlak bulabilir miyiz? Ne dersiniz? Hadi bir deneyelim. Öncelikle üzerinde en çok durduğumuz konu olan uzun yaşam meselesiyle başlamıştık. Biyolojik ölümsüzlük, hücre yenilenmesi, telomerler, genetik istisnalar gibi verileri detaylıca değerlendirdik ve vardığımız sonuç şuydu. Bugünkü bilimsel çerçevede çok düşük bir ihtimal ama tamamen imkansız değil. Doğada benzer sistemlerin varlığı bu ihtimali tamamen yok saymamızı engelliyor. Yani John'un biyolojik anlamda 14.000 yıl yaşayabilecek biri olması bugünkü bilgilerimizle şimdilik açıklanamıyor ama bilim dışı da değil. Peki ya tarih bilgisi? John'un Mezopotamya'dan, Pleistosen'den, Hammurabi'den ya da Kolomb'dan söz ederken verdiği tarihsel bilgiler günümüz akademik kaynaklarıyla büyük ölçüde tutarlı. Burada onu sorgulayan tarih profesörleri ve arkeologların karşısında ciddi hatalar yapmaması da gözümüze çarpmıştı zaten. Eğer biri binlerce yıllık olayları birebir yaşamışsa bunları ayrıntısıyla aktarabileceğini varsaymak gerekiyor. Ama insan hafızasının doğası buna ne kadar izin verir? Bizler birkaç yıl öncesine dair detayları bile hatırlamakta zorlanırken John binlerce yıllık hatıraları böylesine berrak bir şekilde aktarması nöropsikolojik olarak fazlasıyla tartışmalı. Dolayısıyla burada bir çelişki doğuyor. Ya John'un beyni biyolojik olarak da sıra dışı ve hafızası neredeyse fotoğrafik düzeyde işliyor ki bu da bambaşka bir mucize ya da gerçekten bazı hatırlamaları tarih kitapları ve modern araştırmalarla kendince eşleştirerek bir tahmin üretiyor. Gerçi buna film aslında cevap veriyor. John bu hatıraları tepe noktalarının çöküşler ve travmalar gibi güçlü duygularla hafızaya eşlendiğinden bahsediyordu. Yani bunu da şimdilik mümkün kabul edelim ve gelelim felsefi açıdan sorgulanması gereken en temel konuya. Kimlik. John'un kendini bir kişi olarak tanımlaması yani geçmişte kim olduğu, bugün kime dönüştüğü meselesi. 14.000 yıl boyunca sürekli değişen diller, kültürler, inanç sistemleri ve değerler arasında kendiliğini koruyarak var olmak mümkün mü? Felsefede buna kişisel kimlik sürekliliği deniyor. Locke'tan Hume'a kadar pek çok filozof hafıza, bilinç ve deneyim sürekliliğini bu kavramların merkezine koyar. Eğer bu süreklilik kesintiye uğruyorsa kişi hala aynı kişi midir? John'un binlerce yıl boyunca kimliğini koruyarak ben hala oyum diyebilmesi çok güçlü bir içsel bütünlük gerektiriyor ki bu da insan zihninin sınırlarını bir hayli zorlar. Din boyutuna geçersek John'un İsa olduğunu iddia etmesi ama bunu bir kutsallıkla değil tamamen dünyevi ve insani bir düzlemde anlatması, dine inanıp inanmama meselesini değil, dinlerin oluşma mekanizmasını tartışmaya açıyor aslında. Onun anlattığına göre din, bir kişinin düşüncelerinin zamanla efsaneleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu sosyoloji ve dinler tarihi açısından oldukça gerçekçi bir teori. Zira pek çok büyük dinin temelleri bir figür etrafında şekillenmiş ve o figür öldükten sonra mitlerle, mucizelerle, sembollerle bezeli sistemlere dönüşmüştür.
Buradaki sorun John'un kendini İsa olarak tanıtması değil, bu sürecin bilinçsizce nasıl büyütülüp bir küresel inanç sistemine evrildiğini anlatması. Bu iddia tarihsel açıdan teorik olarak mümkün ama dini anlamda sorgulandığında özellikle bir mucizeye dayanan, ilahi vahiy içeren anlatılara göre elbette tamamen karşıt bir duruş sergiliyor. Son olarak psikanalitik açıdan John'un ruhsal durumuna bakalım. Gerçekten bu bir sanrının ürünü olabilir mi? Psikiyatrik bozukluklarda görülen büyüsel düşünceler ya da kimlik yanılsamaları düşünülebilir. Ama John ne bir narsist gibi davranıyor ne de şizofrenik bir kopukluk içinde. Anlattıklarını abartısız, tutarlı ve sorgulamaya açık biçimde sunuyor. Bu da onu delirmiş biri olmaktan çok inandırıcı kılıyor. Ama işte tam burada filmin belki de en rahatsız edici tarafı başlıyor. Gerçekten ne delilik ne de doğruluk arasında net bir çizgi var. O çizgi bulanık. Fantastik, detaylı ve tutarlı hikayeler yaratabilmek, 300 bin yıllık evrimle gelişen bir beynin yapamayacağı bir şey değil. O yüzden oradaki profesörler ne asla tatmin olabiliyor ne de tamamen reddedebiliyorlardı. Bizi kafaya mı alıyorsun John? Ez cümle, John'un hikayesi günümüz bilimiyle kesin olarak çürütülemez ama tamamen kanıtlanabilir de değil. Yani onun hikayesi ne mutlak bir yalan ne de kesin bir gerçek. John Oldman var olamayacak kadar sıra dışı ama yok sayılamayacak kadar tutarlı bir karakter. Ve biz gerçekliğin kıyısında gezinen bu hikayeye ister inanalım, ister inanmayalım, artık ona dair bir şüphe içimizde yaşıyor. Filmin en büyük gücü diyaloglarında yatıyor demiştim. Bu yüzden video boyunca sık sık karakterlerin repliklerine yer verdim. Çünkü bazı şeyleri onların kelimeleriyle anlatmak, en azından denemek bile başlı başına bir yolculuktu. The Man from Earth öyle bir film ki izleyeni sadece düşündürmüyor, aynı zamanda içine bir şüphe tohumu ekiyor. Zaten iyi bir film, izledikten sonra kendimizi değişmiş hissetmemizle veya aklımızda büyük bir soruyla ayrılmamızla kendini belli eder. Bazen cevabını bulamadığımız bir soruyla yaşamak, her cevaptan daha gerçek olabilir. Ben Shock Voice. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.